Merhaba arkadaşlar, Eurovision Türkiye kanalımıza yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Heyecanımız giderek artıyor. Biliyorsunuz artık çok az şarkı kaldı ve çok kısa bir zaman kaldı Eurovision için. Hepimiz sabırsızız, hepimiz heyecanlıyız. Bugün de San Marino için buradayız. San Marino hakkında konuşacağız ve şarkısına yorum yapacağız ve analiz edeceğiz. Öncelikle şöyle söyleyeyim, yani San Marino İtalya'nın içerisinde minicik bir ülke. Yani o yüzden İtalyan etkisini çok fazla görüyoruz. İşte İtalyancasından, benzer kültürel özelliklerden, işte benzer şarkı tiplerinden falan. Ama nedense hani San Marino belki o küçüklüğün verdiği bir handikapla ve dezavantajıyla çok da başarılı olamadı Eurovision tarihinde. Şimdi az önce videoya başlamadan önce ufak bir araştırma yaparken San Marino'nun en iyi derecesinin 19. sırada olduğunu gördüm ve bunu 2019 yılında Serhat adlı şarkıcıyla kazanmışlar. Serhat'ı biliyorsunuz, 2019 yılını seyrettiyseniz Tel Aviv'de olmuştu, İsrail'de. Türk şarkıcı aynı zamanda ama San Marino adına katılmıştı o sene yarışmaya ve San Marino'ya en iyi derecesini kazandırmıştı, elde ettirmişti. Onun dışında Senhit daha sonrasında temsil etti. Adrenalina adlı şarkıyla, hatta Florida ile beraber bir sahne şovu vardı. Gerçekten yani bence Eurovision tarihinde gelmiş geçmiş en ünlü isimlerden biriydi. Çıkan ve yardımcı olan, destek olan anlamında. Hani tabii ki tam olarak katılımcı olarak, şarkıcı olarak seçilen birisi değildi. Ama hani ikinci karakter gibi, yan karakter gibi falan. Çok şaşırmıştık mesela. Ben o sene çok şaşırmıştım açıkçası, öyle bir ünlü ve Amerikalı birinin gelip şarkıya destek olmasına, Eurovision sahnesine çıkmasına. Hani değişik şeyler deneyen ülkeler. Ondan sonra aşırı geldi. Normalde mesela ben çok sevmiştim o şarkıyı. Hani belki Måneskin'den daha çok sevmiştim o şarkıyı. Ama hani yine San Marino için böyle çok iyi derecelerde edecek bir yıl olmamıştı o yılda. Ondan sonra zaten 2023-2024 finale kalamadılar. Yarı finalde elendiler. Böyle çok kaderinden kaçamıyor gibi San Marino. Arada da böyle iyi şeyler patlatıyor, iyi şeyler yapıyor. O yüzden San Marino'nun bu enerjisini, bu yeniliğe açık olmasını, yaratıcılığını falan seviyorum. Bakalım bu sene bize nasıl bir şarkıyı göndermişler, nasıl bir şarkıya katılacaklar. Hiç izlemedim, daha önce hiç bakmadım. Şimdi sizlerle beraber videomuzu izleyelim arkadaşlar, geçelim. Evet, kim temsil ediyor bu arada? Gabri Ponte, Tutta Italia adlı şarkısıyla. Evet, Gabri Ponte, Tutta l'Italia adlı şarkısıyla. İtalyanca bu arada. Dediğim gibi İtalya'nın içinde olan minik bir ülke. Bir DJ kabini gibi. Şey var. Dev var. Eğlenceli. Dansçılığı da fena değil. Şov olarak. Şarkı bu arada güzel. Akıyor. Eğlenceli. Burada bir yükseldi. Şarkı bir anda yükseldi ve hareketlendi. Zaten hareketliydi ama bir kısımda daha fazla bir hareket oldu. Işıklar, işte beatler, arkadan soundlar falan. Şurada İspanyollara özgü dansa benziyormuş gibi. Allah Allah. Hani bir flamenco havası var. Dev var. Yani böyle birkaç farklı kültürü birleştirmiş gibi. Modernistik de bir havada. O teknoları, işte DJ kabini falan. Yani San Marino eğlenceli bir şarkı göndermiş. Adam bir orkestra şefi gibi her şeyi yönetiyor orada, kabininde. Hem söylüyor sanırım hem de orada bir ayarlamalarda falan bulunuyor. Şuraları falan mesela etnik ezgilermişçesine. Bitti. Adam çok enerjik bu arada. Adam çok sempatik, çok tatlı. Şöyle kapatayım. Yani
Şu düşündüğümde evet adam çok tatlıydı, çok sempatikti, şarkı çok hareketliydi. Bayağı zaten sanatlar, bitler, danslar, işte etnik ezgiler, orada işte def vardı. O mesela çok ilginç. Hani nereden biliyorlar? Sonuçta bir Anadolu kültürü, Türk kültürüne ait bir şey o. İşte bu tarafa, bu yöreye ait. Onun dışında işte flamenco vardı. O mesela çok enteresan. Hani tamam İtalya, İspanya yine komşu ülkeler birbirleriyle belki yakın ülkeler falan ama birkaç kültürden böyle etnik parçalardan esinlenerek işte hem görsel olarak hem bunu sesler anlamda, ezgisel anlamda yansıtarak bir şeyler yapmaya çalışmış. Şarkıda da az önce yani dinlerken de yorum yaptığım gibi adam bir orkestra şefi gibi her şeye hakim. Hem söylüyor hem orada bir ayarlama yapıyor DJ kabininde falan. Çok hareketli. Yani çok dediğim gibi böyle sempatik, enerjik bir adamdı. Belki San Marino'ya bu yarı finali geçirtirir. Yani bir sahne şovuyla, bir sahne görseliyle, o bir enerjiyle, şarkının yükselmesiyle yani arada böyle bu sene zaten biliyorsunuz tüm ekip arkadaşlarım da bundan yakınıyor. Ben de aynı şekilde yakınıyorum. Yani böyle aman hani bu sene de geçsin yani Erevizyon 2025. Böyle bir kimsenin özen göstermediği, kimsenin böyle gereken değeri fazla vermediği, kendini katmadığı, yani böyle bir yarışma seviyesinde değil de sanki lise müsameresi gibi, ilkokul müsameresi tadında olacak bir Erevizyon. Açık açık söyleyelim yani bu şekilde. Hepimiz bu durumdan şikayetçiyiz, yakınıyoruz. Kınıyoruz Eurovision'a katılan ülkeleri bu anlamda. Yani en kötünün kötüsü kim olabilir ve seçmek için herhalde bu seneki Eurovision yapılıyor. Yani son açıklanan şarkılar için yine bir umut vaat eden şarkılar falan var. Yine bizi mutlu eden biraz daha böyle bu sene en azından iyi geçirmemizi sağlayacak birkaç şarkı var. Hani bu da böyle arada eğlenceli, renkli, canlı böyle bizi biraz motive edecek. Enerjimizi belki o anda yükseltecek. Belki San Marino'dan önce birkaç tane böyle balat parçası, slow parça gelirse ki bu sene çok fazla var. Bu böyle bizi enerjimizi yükseltecek. Böyle ha tamam ya hadi bir an böyle uyku moduna geçeceğiz. Bu kadar da kötü şarkı olmaz diyeceğimiz anda böyle San Marino bizi bir enerjik yapacak, bir enerji verecek, bir böyle kendimize getirecek, silkeleyecek bizi belki. O yüzden ben San Marino'ya en azından bunu yaptıkları için teşekkür ederim. En azından canlı, böyle eğlenceli, o anda böyle biz dediğim gibi yükseltecek bir şarkı göndermişler. Ama yarı finalde geçer mi? İşte o enerjiye bağlı. O sahnedeki performansı ve sahnedeki şova bağlı. O anda bakalım nasıl bir şey denk gelecek. Umarım geçerler. Dediğim gibi hani 2 seneden beri geçemiyorlar. Üzücü bir durum San Marino için. Çünkü gerçekten bir de adamlar ulusal final yapıyor. Sanremo Müzik Festivali yapıyorlar. Bu gerçekten Avrupa içinde, İtalya içinde önemli festivallerden ve şarkı yarışmalarından bir tanesi. Hani o yüzden Eurovision'a verdikleri değeri görünce bir yerde başarı elde etsinler istiyor insan yani. Bakalım göreceğiz. San Marino'da Eurovision'da başarılar diliyoruz. Yani o günü beklemekten başka çaremiz yok. Dediğim gibi bu sene kötünün kötüsü bir sene olduğu için hiçbir şarkıya kesinlikle geçemez diyemiyoruz. Arasından işte kötünün iyisini seçip gönderecekler finale. Biz de ilk defa böyle bir seneyle karşılaşıyoruz. Gerçekten hani uzun zamandan beri bu kadar kötü bir sene. İnşallah son kalan ülkeler bize iyi şeyler gösterir, iyi şeyler verir. Ümidimiz o yönde yani isteğimiz de. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. San Marino'ya da bir tepki videosu ve reaksiyonu çekmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.